Çöldeki gizem, Roswell olayı. Bu olay yıllar boyunca birçok spekülasyon ve tartışmaya yol açtı. 1947 yılının Temmuz ayında Amerika'nın New Mexico eyaletindeki sakin bir kasaba olan Roswell, tarihe geçecek bir olaya sahne oldu. Bu küçük kasaba bir anda dünya çapında bir ilgi odağı haline geldi. Çiftlik sahibi William, çiftliğinin yakınlarında çok tuhaf, daha önce hiç görmediği bir malzemeden yapılmış metal parçaları buldu. Bu parçalar sıradan metalden çok farklıydı ve William'in dikkatini çekti. William durumu hemen yetkililere bildirdi ve bulunan bu ilginç parçalar incelenmek üzere askeri üsse götürüldü. Askeri yetkililer bu parçaların ne olduğunu anlamak için derinlemesine bir inceleme başlattı. İşte Roswell olayı olarak bilinen gizemli hikaye böyle başladı. Gazeteler ve medya bu olayı manşetlerine taşıdı ve halk arasında büyük bir merak uyandırdı. O günden bugüne, yıllar geçmesine rağmen Roswell olayı gizemini korumaya devam ediyor. Her geçen yıl bu olay hakkında yeni teoriler ve iddialar ortaya atılıyor. Bu gizemin tam merkezinde ise düşen cismin ne olduğu sorusu yatıyor. Bu parçaların kökeni ve amacı hala belirsizliğini koruyor. Bazıları bunun sadece düşen bir meteoroloji balonu olduğunu söylese de, bazıları olayın bir UFO kazası olduğuna inanıyor. Bu iki farklı görüş yıllar boyunca tartışmalara neden oldu. Roswell olayının nasıl ortaya çıktığı da ayrı bir gizem konusu. Bu olayın başlangıcı ve gelişimi birçok kişi tarafından farklı şekillerde yorumlandı. İlk başta olayın bir UFO kazası olduğu iddia edilmişti. Ancak daha sonra askeri yetkililer bunun bir meteoroloji balonu olduğunu açıkladı. Bu açıklama birçok kişi tarafından şüpheyle karşılandı. Yine de birçok kişi bu açıklamayı pek inandırıcı bulmadı ve olayın gerçekte ne olduğuna dair şüphelerini dile getirmeye devam etti. Roswell olayı hala çözülememiş bir gizem olarak zihinlerde yerini koruyor. Görgü tanıkları ve ilk açıklamalar, Roswell olayını bu kadar gizemli kılan şeylerden biri de, olayın hemen ardından yapılan çelişkili açıklamalar. Olayın yaşandığı 1947 yılında dünya genelinde büyük bir ilgi uyandırdı ve medyada geniş yer buldu. İlk başta Roswell ordusu hava üssünden yapılan açıklamada, düşen cismin, uçan bir disk olduğu söyleniyordu. Bu açıklama UFO meraklıları ve komplo teorisyenleri arasında büyük bir heyecan yarattı. Fakat bu açıklama çok kısa bir süre sonra geri çekildi, cismin bir meteoroloji balonu olduğu iddia edildi. Bu ani değişiklik, olayın üzerindeki şüpheleri daha da artırdı ve birçok kişi gerçeğin saklandığını düşünmeye başladı. Roswell olayının görgü tanıkları da olayın gizemini daha da derinleştiriyor. Tanıklar, gördükleri şeyin sıradan bir balon olmadığını, çok daha farklı ve ileri teknolojiye sahip bir cisim olduğunu iddia ediyor. Bazı görgü tanıkları, düşen cismin metalik bir diske benzediğini ve çevresinde garip ışıklar gördüğünü iddia etti. Bu ışıkların, cismin dünya dışı bir kaynaktan geldiğine dair inançlarını pekiştirdiğini söylediler. Başka görgü tanıkları ise, kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda askeri aracın geldiğini ve olayın gizlenmeye çalışıldığını söyledi. Askerlerin bölgeyi hızla güvenlik altına alması, olayın üzerindeki gizem perdesini daha da kalınlaştırdı. Ordu olay yerine hızla intikal etti ve bölgeyi güvenlik altına aldı. Olayın hemen ardından Roswell ordusu hava üssü yetkilileri, düşen cismin bir uçan disk olduğunu duyurdu. Bu açıklama, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Bu tüm dünyada büyük bir heyecan yarattı. Gazeteler manşetlerini bu olaya ayırdı. İnsanlar sokaklarda bu haberi konuşuyordu. Ancak bu heyecan çok kısa sürdü, insanlar açıklamanın geri çekilmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü sadece birkaç saat sonra üst düzey askeri yetkililer olaya müdahale etti ve ilk açıklamayı geri çektiler. Yeni bir basın toplantısı düzenlendi, yeni açıklamada ise düşen cismin bir meteoroloji balonu olduğu belirtildi. Bu yeni bilgi birçok kişiyi tatmin etmedi, yetkililerin açıklamalarındaki bu ani değişiklik, birçok kişinin şüphelenmesine neden oldu, insanlar olayın ardında başka bir şeyler olduğuna ve hükümetin bir şeyleri gizlediğine inanmaya başladı. Protestolar ve tartışmalar giderek arttı. Bu şüpheler sonraki yıllarda daha da arttı ve
Roosevelt olayı, komplo teorilerinin en çok bilinen örneklerinden biri haline geldi. Olay yıllar boyunca birçok kitap, film ve belgeselde işlendi. Yükselen şüpheler, olayı daha da gizemli hale getirdi ve Roosevelt olayını çevreleyen gizem, yıllar geçtikçe daha da derinleşti. İlk başta olayın bir UFO kazası olduğuna dair iddialar, yetkililerin çelişkili açıklamaları ve olayla ilgili bilgilerin gizli tutulması nedeniyle giderek güçlendi. Birçok kişi hükümetin Roosevelt olayının gerçek yüzünü halktan gizlendiğine inanıyor. Roosevelt olayına olan ilgi, 1970'lerde ve 1980'lerde yeniden arttı. Bu dönemde olaya tanık olduğunu iddia eden kişilerin sayısı arttı. Ayrıca olayla ilgili yeni belgeler ortaya çıktı ve bu belgeler hükümetin olayın gerçek yüzünü gizlediğini iddia edenlerin elini güçlendirdi. Roosevelt olayı denilince akla ilk gelen sorulardan biri de olaya dair herhangi bir UFO görüntüsü olup olmadığıdır. Maalesef olayın yaşandığı 1947 yılında cep telefonları veya güvenlik kameraları yoktu. Bu yüzden olayın yaşandığı sırada çekilmiş herhangi bir fotoğraf veya video kaydı bulunmuyor. Ancak olayın ardından geçen yıllarda Roosevelt olayına ait olduğu iddia edilen bazı fotoğraflar ortaya çıktı. Bu fotoğraflardan bazıları, düşen cismin enkazını gösterdiği iddia edilen bulanık görüntülerden oluşuyor. Diğerleri ise, otopsi masasında uzaylı olduğu iddia edilen varlıkların görüntülerini içeriyor. Roosevelt olayını gizemli kılan en önemli unsurlardan biri de, hükümetin olayla ilgili bilgi verme konusundaki isteksizliği. Olayın hemen ardından yapılan çelişkili açıklamalar, olaya ilişkin belgelerin gizli tutulması ve tanıkların susturulması iddiaları, hükümetin bir şeyleri gizlediği şüphesini güçlendiriyor. Birçok kişi, hükümetin Roosevelt olayının gerçek yüzünü halktan gizlediğini düşünüyor. Çünkü olayın bir UFO kazası olduğu ortaya çıkarsa, bunun dünya çapında yaratacağı paniği kontrol etmenin imkansız olacağına inanıyorlar. Roosevelt olayı denilince akla gelen bir diğer konu da, uzaylı otopsisi iddiaları, 1990'lı yıllarda olaya ait olduğu iddia edilen ve uzaylıların otopsi görüntülerini içeren bir video kaydı ortaya çıktı. Bu video kaydı, tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı ve Roosevelt olayına olan ilgiyi yeniden arttırdı. Ancak uzaylı otopsi görüntülerinin gerçek olup olmadığı hala tartışılıyor. Şimdi bahsi geçen videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Bazı uzmanlar görüntülerin gerçek olduğuna inanırken, bazıları ise bunların sahte olduğunu iddia ediyor. Uzaylı otopsi görüntülerinin gerçek olup olmadığına bakılmaksızın, bu görüntüler Roosevelt olayının gizemini daha da derinleştirdi. Roosevelt olayının somut kanıtlarını ve olayın gerçekte ne olduğunu kanıtlayacak sağlam deliller bulmak çok zor. Olayın üzerinden geçen uzun yıllar, tanıkların ve olaya karışan kişilerin hayatını kaybetmesi, somut kanıtlara ulaşmayı daha da güçleştiriyor. Yine de olayın yaşandığı bölgeden toplanan metal parçaları, olayın sıradan bir balon kazası olmadığına dair ipuçları sunabilir. Bu parçaların o dönemde kullanılan herhangi bir malzemeye benzemediği ve oldukça hafif ve dayanıklı olduğu söyleniyor. Ancak bu parçaların detaylı analiz sonuçları hiç açıklanmadı. Roosevelt olayı 70 yılı aşkın bir süredir insanların hayal gücünü kamçılayan bir gizem. Olayın gerçekte ne olduğu konusunda hala kesin bir cevap yok. Ancak elimizdeki sınırlı bilgiler ve tanık ifadeleri, olayın sıradan bir balon kazasından çok daha fazlası olduğunu düşündürüyor. Roosevelt olayı sadece bir UFO hikayesi değil, aynı zamanda hükümetlerin bilgiyi nasıl saklayabildiğine dair bir örnek. Olayın gerçek yüzü hala gizemini koruyor ve belki de hiçbir zaman tam olarak öğrenemeyeceğiz. Ancak Roosevelt olayının yarattığı merak ve heyecan, gelecek yıllarda da devam edecek gibi.